Tanrı Dağları'nda, Türkistan coğrafyasında başlayan bir yiğitlik ve adalet mücadelesinin tarihidir. Yeniden var olmak için demirden dağları eritecek kadar güçlü bu hareket, Hazreti Türkistan namıyla meşhur Hacı Ahmet Yesevi'nin ateşidir. Türklerin varoluş, kuruluş, yükseliş ve kurtuluş mücadeleleriyle kalkınma ve modernleşme düşüncelerinin temeli daima milli karakterdedir. Oğuz boyu kayılar tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu, birçok devlet, krallık veya beyliğe son vererek 17. yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşır. Türk medeniyetinin genel karakteristiği ve benimsediği İslam anlayışının etkisiyle fethettiği ve yönettiği coğrafyaların kültürünü de insanını da yönetimine ortak eder. Bu yaklaşım yükseliş döneminde işleri kolaylaştırdıysa da, gerileme ve çöküş döneminde işlerin kötüye gidişini hızlandıran bir etken olur. Rus yayılmacılığının etkisi ve Kaynarca Antlaşması sonrası Kafkaslardan Türk ve Müslüman ahalinin Anadolu'ya göçüne Kırım ve Balkanların kaybı da eklenince Türk siyasi ve fikir hayatında travma etkisi yaşanır. Osmanlı aydınları imparatorluğun yaşaması için farklı din ve milletleri eşit siyasi haklar vererek bir arada tutabilecekleri düşüncesiyle Osmanlı vatanı ve Osmanlı hanedanına bağlılık temelinde Osmanlıcılık fikrini benimsetmeye çalışırlar. Yöneticiler bu fikirlere uygun yenilikler, reformlar yapar, kendi haklarından feragat ederler. Verilen tüm haklara rağmen Müslüman olmayan unsurların başlattığı ayaklanmalar, Osmanlıcılık fikrinin etkisiz olduğunun kısa sürede anlaşılmasını sağlar. İmparatorluğun varlığını Müslümanları bir arada tutarak sağlamak için İslamcılık ideolojisine yönelirler. Bu sefer Türkler dışındaki Müslüman unsurlar yabancılarla işbirliği yaparak, hilafet makamını tanımayarak ayaklanma ve ayrılma sürecine girmişlerdir. Fikri olarak ve toprak olarak parçalanan devlet yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu en zor zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Türk iradesi, kendi devletini kurtarması için göreve çağrılır. Türk milliyetçiliği, imparatorluğu ayakta tutabilecek yegane ideoloji olarak özellikle 2. Meşrutiyet sonrası öne çıkar ve devletini kurtarmak için harekete geçer. Osmanlı İmparatorluğu topraklarında uzun süreden beri işgali sürdüren Ruslar, Ekim 1917'de özgürlük söylemleriyle yaptıkları ihtilalin ardından kadim Türk yurtlarıyla dünya arasına özgürlüklerin yok olduğu bir demir perde çekerler. Topraklarımızda devam eden isyanlar, parçalanmalar, vahşi asimilasyonlar, millet olma değerimizle birlikte Türk'ün tarihteki varlığını da tehlikeye düşürmüştür. Millet bu gidişe dur diyecek ve Mart 1918'de Erzurum düşman işgalinden kurtarılacaktır. Bunu takiben Enver Paşa'nın emriyle kardeşi Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye girecektir. Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu'ya gelen işgal kuvvetleri, Türk medeniyetini ve varlığını tamamen ortadan kaldırmak üzere yerel işbirlikçileriyle birlikte sistemli saldırılara başlarlar. Bu zor şartlar içinde Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı ve Ziya Gökalp'in sunduğu fikirlerin gelişimiyle Türk milliyetçiliğinin bilimsel temeli de oluşmuştur. Bu fikri temel etrafında Atatürk liderliğinde millet iradesi 1919'da Erzurum'da ve Sivas'ta toplanmış, vatanını kurtarmak için harekete geçmiştir. 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında Büyük Millet Meclisi dualarla açılır.
1000 yılı aşkın süreden beri ilk defa resmi bir kuruma, üstelik gücünü milletten alan en üst makama Türk adı verilir. Kürsüye sancak, Kur'an-ı Kerim ve sakal-ı şerif konulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi kaderini belirleme kararlılığıyla Türk milletinin kurtuluşu yoluna çıkmıştır. Türk milliyetçiliği kökenini ve bakış tarzını tarihin derinliklerinden alan bir medeniyet anlayışına sahiptir. Bu anlayış, aynı aileden ve büyük bir kültürden gelenleri ortak bir amaç hedefinde bütünleştirmiş ve her türlü emperyalizme karşı savaşarak Kurtuluş Hareketi'ni başarmıştır. Atatürk liderliğinde milletçe kazanılan zaferlerden sonra 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edilerek Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Kuruluş Hareketi başarıyla gerçekleştirilir. Kuruluş ilkeleriyle Türk milliyetçiliği ayırıcı değil birleştirici bir medeniyet tasavvuru olarak tarihteki gibi ırk adının önüne geçen bir kavram olarak yerine oturur. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyetin ilk döneminde milliyetçilik ve Türk medeniyetinin ilmi temelleri okullarda öğretilerek Türk kültürü korunmaya çalışılır. Cumhuriyetle birlikte tarihsel kökenlerimize her alanda atıflar yapılır, buna uygun semboller kullanılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi içinde ve ilk kağıt paralarda Ergenekon mitolojisine atıfla Bozkurt figürü kullanılır. Cumhuriyetle birlikte neredeyse baştan kurulan sosyal ve ekonomik yapı, büyük ölçüde milliyetçiliğe dayandırılmış, sermayenin millileştirilmesi ve kalkınma motivasyonu buradan sağlanmıştır. Bu yaklaşım Atatürk'ten sonra İnönü döneminde bir müddet daha devam ettirilmiştir. Nitekim dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu'nun 5 Ağustos 1942'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma bu anlayışı açık bir şekilde yansıtmaktadır. Biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan veya azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız. İmparatorluktan Cumhuriyete yeni geçilmiş ve tekrar imparatorluk olma fikriyle Orta Asya'daki Türklerin de bağımsızlığını kazanacağı düşüncesi yaygın şekilde konuşulurken İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı Sovyet Rusya'nın açık galibiyeti sonucunda Sovyet Rusya, kadim Türk yurtları ve Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki baskısını artırır. Tam bu dönemde devletin her yerine komünist kadroların yerleştirilmekte olduğunu düşünen Nihal Atsız, Başbakan Şükrü Saracoğlu'na Orhun dergisinin Mart ve Nisan 1944'teki sayılarında 2 açık mektup yazar. Atsız, kahramanca bir çıkışla şikayet ve uyarılarda bulunur. Şikayet edilenlerden biri olan Sabahattin Ali, Atsız'ı mahkemeye vermiştir. Bu davanın görüşüleceği 3 Mayıs tarihinde Ankara'da Turancı gençlerin Ulus Meydanı'na yürüyüş yapmasıyla başlayan olaylar sonucunda ırkçılık Turancılık davası açılır. Üsteğmen olan Alparslan Türkeş'in de aralarında bulunduğu birçok kişi Türkiye'nin her yerinde tutuklanıp yargılanmaya başlarlar. 3 Mayıs 1944 tarihinde yapılan bu yürüyüş, tek parti rejiminde korkularına teslim olmayan, inanç ve iddialarından vazgeçmeyenlerin haksızlığa karşı sivil ve meşru bir direniş ruhuyla yapılmış Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk demokratik protesto eylemidir.